Herkese merhaba. Bugün yine sizlerle farklı bir çalışma yapacağız. Kova şapka yapımını anlatacağım. Yapımı çok kolay, çok da hızlı ilerleyen bir model. Hemen birkaç saat içinde örüp kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben koton iple çalıştım. Siz dilerseniz kağıt iplerle de örebilirsiniz. Ya da elinizde yazlık farklı ipler varsa onlarla da örebilirsiniz. Dediğim gibi yapımı çok basit. Anlatıma geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum ve hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımın izleyici analizine baktığımda videolarıma abone olmadan izleyen kişilerin sayısının çok fazla olduğunu görüyorum. Emeklerimin karşılığını alabilmem için ve bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yaparsanız beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Beni desteklemenin diğer bir şekli de kanalımdaki katıl butonuna tıklamak olacaktır. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takibe alırsanız çok sevinirim. Instagram, Pinterest ve TikTok uygulamalarından da takibe aldığınızda yine beni desteklemiş olacaksınız. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden anlatımıma geçmek istiyorum. Ben şapkamın yapımında koton ip kullandım. Yine aynı şekilde koton ip kullanacağım. Dilediğiniz koton iplerle çalışabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum ipimi. Pamuklu, gayet hoş. Tam da yaz aylarına uygun pamuklu bir ip dediğim gibi. Şimdi ben iki renk çalıştım fakat tek renkte çalışabilirsiniz. Dilerseniz daha renkli bir şapka da yapabilirsiniz. İp tercihi sizin tercihinize kalmış. Şimdi krem rengi ipimle başlayacağım. Şapkamızın yapımına sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? Şu açık ucumuzu örmeye devam edeceğimiz ipin şu şekilde altına getirip küçük bir halka oluşturuyorduk. Sonrasında halkamızın içinden tığımızı geçirip örmeye devam edeceğimiz ipi bu şekilde aradan çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum burada hemen. 3 adet zincirimizi çektikten sonra halkamızın içine 12 adet ikili trabzan yapacağız. Tığımıza ilmek doluyoruz. Halkamızın içine batıyoruz. Tığımızda 3 adet ilmeğimiz var. İkisini bir seferde, ikisini de bir seferde boşaltıyoruz. Bu şekilde 12 adet daha ikili trabzan yapacağız. Zincirimizle birlikte şu başta çekmiş olduğumuz 3 zincirle birlikte toplam 13 adet ikili trabzanımız olmuş olacak. Şimdi ben trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. İkili trabzanlarımı tamamladım. Şimdi halkamı küçülteceğim. Şu açık uçlu ipimi şöyle tutuyorum ve iyice halkamı küçültüyorum. Şimdi sıramızı bağlayacağız. Şurada çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. 3. zincire batıyorum. Şu bırakmış olduğum ipi de şöyle araya alıyorum. Aradan ipimi çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayıp burada yine 3 zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zincir yine benim ilk trabzanım oluyor. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batarak bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma tekrar ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan. Tekrar bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Aynı noktaya batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan. Yani her bir noktaya ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanlarımızın sayısını 2 katı yapmış olacağız burada. 13'tü, 26 olacak. Her bir trabzanın tepe boşluğuna 2 adet ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. İkili trabzanlarımı tamamladım. Şimdi 3. sıramıza geçiş yaparken yine çekmiş olduğumuz şurada 3 zincirimiz vardı. 3. zincire batarak kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Yine burada 3 zincir. Şimdi alt sırada ne yaptık? Hepsine çift battık. Burada ise bir tek bir çift yapacağız. Yani
tek bir tane ikili trabzanımızı zincir çekerek oluşturduk. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna 2 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın bir tanesini yaptım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir tane daha. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna 1 adet. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna ise 2 adet. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sırama geçiş yapacağım. Sıramızı nasıl bağlıyoruz? Hep kaydırma tekniğiyle ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Direkt batıyorum bakın. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şimdi burada 3 zincir çekiyoruz yine. Farklı bir teknik de göstermek istiyorum burada. Şu boşluğun oluşmasını istemiyorsanız, genelde boşluk oluşuyor zincir çektiğimizde. Şimdi kaydırma tekniğiyle sıramızı bağladık. Burada ne yapacağım? Bir zincir çekiyorum, kilitliyorum açılmasın. Şu batmış olduğum noktaya tekrar batıyorum. Bunu hep trabzan örgülerimde gösteriyorum sıra başlangıçlarında. Tekrar göstermek istiyorum. İpimi aradan çekiyorum. Bakın diğer ipim şurada. Sonra tığımın şu kısmına elimle baskı uyguluyorum. İpim çözülmesin. İpimin etrafından tığımı şu şekilde alttan doğru geçiriyorum. Tığımda 2 ilmek olmasını sağlıyorum. Üçüncüyü de şurada bırakmış olduğum ilmeği alarak tamamlıyorum. Bakın tığımda 3 ilmeğim var. Aynı ikili trabzanda olduğu gibi. İkisini tek seferde boşaltarak bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde şurada oluşan boşluk oluşmamış oluyor. Dilerseniz böyle yapabilirsiniz. Hayır ben rahatsız olmuyorum. 3 zincir kolayıma geliyor diyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Şimdi 3. sıramızda ne yaptık? Bir tek bir çift yaptık. 2 tek bir çift olarak öreceğiz. Hemen ilk trabzanımızı ördük. İlk trabzanımızın tepe boşluğuna bir adet trabzan ördük. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçerek bir adet daha trabzan yapıyoruz. Ne yaptık? 2 tane trabzanın tepe boşluğuna birer adet yaparak 2 tekimizi tamamladık. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna 2 adet aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine bir tane, sonraki trabzanın tepe boşluğuna ise 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Burada diğer bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Diyelim ki örgünüz örerken şu şekilde toparlandı. Şöyle elinizle düzelttiğinizde daha muntazam bir görüntü elde edersiniz. Şimdi her sırada benim 13 tane ikili trabzan artmış oluyor. O da mantığı nedir onun? En başta ne yaptık? 13 tane ikili trabzan yaptık. Yani buradaki trabzan sayınız neyse ilk etapta yaptığınız sihirli halkanın içine kaç adet ikili trabzan yapıyorsanız her sırada yapmış olduğunuz arttırma işleminde her sırada o kadar ilmek sayısı ya da ikili trabzan sayısı artmış olacak. Ne yaptım? 13, 26, 39. Dördüncü sıramda ise 52 tane ikili trabzanım olacak. Bu şekilde arttırma işlemine devam edeceğim. Şimdi dördüncü sıramı tamamlayıp 5. sıraya geçişi göstereceğim. Dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi 5. sırama geçiş yapacağım. Yine trabzanımın tepe boşluğuna direkt batıyorum. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayıp bir zincir çekiyorum. Şimdi yine aynı teknikle bir ikili trabzan yapacağım. Battığım noktaya batıyorum. Bu şekilde ipimi aradan çekiyorum. Tığımın üzerine baskı uyguluyorum. Şöyle çeviriyorum. Diğer ilmeğimden de geçiriyorum. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltıyorum. Şimdi 2 tek bir çift yapmıştık. 3 tek bir çift yapacağız 5. sıramızda da. İlk tek ikili trabzanımızı ördük. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Toplamda 3 tek ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir sonrakine ise 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet. Bir sonrakine geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. Bir adet ikili trabzan.
3 tek ikili trabzan yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa ise 2 adet ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi 3 tek bir çift olarak da 5. sıramı tamamlayacağım. Sonrasında 6. sırayı göstereceğim. 5. sıramı tamamladım. 6. sıraya geçiş yapacağım. Şimdi yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonrasında dilerseniz 3 zincir, dilerseniz benim gösterdiğim teknikle ikili trabzan yapabilirsiniz. İkili trabzanımı yapıyorum hemen. Şimdi 6. sıramızda ise 4 tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Bir tek ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi 3 adet daha peş peşe ikili trabzan yapacağız. Her bir trabzanın tepe boşluğuna. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna ise 2 adet ikili trabzan yapacağız. Yani 4 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şimdi tek ikili trabzan, tek ikili trabzan, tek ikili trabzan, tek ikili trabzan. Yani toplamda 4 adet ikili trabzan yapıyorum. Hepsini tek tek batıyorum. Bir sonrakini ise çift batıyorum. 4 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar ilerleyip 6. sıramı tamamlayacağım. 7. sıram ise 5 tek bir çift, 8. sıram ise 6 tek bir çift olarak örülecek. O yüzden 7. ve 8. sıraları göstermeyeceğim. Aynı şekilde olacak. Hiç farklı bir işlem yok. Şimdi 6, 7 ve 8. sıraları ördükten sonra 9. sırayı göstermek istiyorum. 8. sıramı da 6 tek bir çift olarak tamamladım. Şimdi 9. sıramıza geçiş yapacağız. 9. sıramız son sıramız olacak. 9. sıramız tepe bölgesindeki son sıramız olacak ve 7 tek bir çift olarak öreceğiz. Ne yapıyorduk? 7 tane tek örüp bir tane de çift yapıyorduk. Şimdi çift olan yerlerde çok hafif köşelenmeler oluşuyor. Onu önlemek için bakın şuralarda hafif köşelenmeler var. Tam yuvarlak bir şekil olmuyor. Bu aslında kenar kısmını yani alın kısmını ördükten sonra yine gidiyor ama ben tam yuvarlak bir şekil istiyorum elimden geldiğince. Şimdi hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle batıp sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine burada bir adet ikili trabzan yapıyorum. Dilerseniz 3 zincirle ikili trabzanınızı yapabilirsiniz. Şimdi ne yaptım? Bir tane ikili trabzan yaptım. Normalde ne yapıyorduk? 7 tek yapmam gerekiyordu. Burada şu çift battığım noktaları biraz kaydırmak istiyorum. O yüzden 2 tek yapacağım burada. Bir tane tek ördüm, bir sonrakine battım, bir tane daha tek ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Yine aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan. 2 tane tek ikili trabzan yaptım. Sonrasında ise aynı noktaya çift battım. Şimdi buradan sonra 7 tane tek ikili trabzan öreceğim. 1, 2, her birini ayrı bir noktaya batıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tek ikili trabzan ördüm. Bakın çift batmam gereken yer burada kaldı. Ben nereye batacağım? Şimdi buraya batacağım. Yani bir önceki burada çift battığım nokta, bir sonraki burada. İkisinin orta noktasında bir yere denk getirmiş oldum. Çift battığım noktayı kaydırmış oldum. Şimdi aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yaptım. Buradan sonra 7 tek bir çift olarak örmeye devam edeceğiz. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak 7 tane tek ikili trabzan öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi
Bir sonrakine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. 7 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geleceğiz. En sonda 5 tane ikili trabzan boşluğumuz kalması gerekiyor. Burada da 2 tanesini örmüştük. Aslında sıra başıyla sıra sonunu birleştirdiğimizde yine 7 tane tek ilmeği yan yana getirmiş olacağız. Şimdi ben sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Ben örmeye devam ederken sizler de kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi sıra sonunda görüşelim. 9. sıramın sonuna geldim. 5 tane tek trabzan boşluğum kaldı. Burada da ne yapmıştık başlarken? 2 tek bir çift yapmıştık. Burayı yine 7 tek bir çifte tamamlamış oluyoruz sıra sonunda. Şimdi peş peşe 5 tane tek ikili trabzan yapıyorum ve 9. sıramı bitiriyorum. Şimdi 10. sıramda ise diğer rengime geçiş yapacağım. Şapkamızın tepe noktasını tamamlamış oluyoruz burada. Yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi keseceğim burada. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Genişlik ölçüsünü. 22 santim genişliği var. Ben alın kısmından başımın genişliğini ölçtüğümde 54 santim oluyor. Ve 22 santim benim için şapkamın tepe noktasındaki genişlik yeterli. Siz de yine kendi kafa ölçünüze göre yaparsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Diyelim ki 56 santim ya da 57 santim alın kısmından kafa genişliğinizi ölçtünüz. Demek ki 1-2 sıra daha fazla örmeniz gerekiyor. Dediğim gibi benim alın kısmından başımın genişliğini ölçtüğümde 54 santimdi. 22 santim benim için yeterli oldu. Siz de 1-2 sıra daha arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Şimdi şapkamızın alın kısmını öreceğiz. Onu da nasıl yapmıştık? Şurada diğer şapkamda göstereyim. Şu delikli kısma geçiş yapıyoruz. Alın kısmını ben bu şekilde yaptım. Dilerseniz düz bir şekilde ikili trabzan örerek de yapabilirsiniz. Hiç arttırma yapmayacaksınız. Şu an 117 tane ikili trabzanımız oldu. Yine bu sırada eğer benim gibi delikli yapmak istemezseniz 117 tane ikili trabzan yaparak alın kısmına geçiş yapabilirsiniz. Arttırma yapmıyoruz artık. Diğer rengime geçiyorum hemen. Şimdi şu ipimizi daha sonrasında şu aralardan yürüterek gizliyorum. İlk önce zincir çekerek ipimi kilitleyeceğim. Tığıma yine ilmek doluyorum. Hemen ilk trabzanın şu tepe boşluğundan değil, bakın şuralardan batıyorduk ya, buradan değil, şu arkadaki ilmeğinden, tek ilmeğinden tığımı geçiriyorum. İkili trabzan yapacağız. Şu ilmeği de araya alıyorum şu şekilde çözülmesin diye. 2 ilmeğimi bir seferde, 2 ilmeğimi de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yaparak sırama başlıyorum. Farklı şekilde de başlangıç yapabilirsiniz. Dilerseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğuma ikili trabzan yapıyorum. Kareler yapacağız burada. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir. Şuralara batmıyoruz bakın. Örerken normalde şuradaki boşluklardan geçiririz. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki, bakın, arka ilmekten tığımı geçiriyorum. Alın kısmına doğru dönüş sağlıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Kare yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk atla, içteki ilmekten tığ geçir. Bir adet ikili trabzan yaparak kare yap. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Karelerimi yaparak sıra sonuna geldim. Şurada birleştirme yaptığımız noktanın boşluğu kaldı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ne yapıyorum? Hemen ilk yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle batacağım yine. Şu arada bırakmış olduğum ipi şöyle tutayım. Burada bir zincir çekerek ipimi kilitledim. Yine sıra bağladım. Farklı hiçbir işlem yok. Ne yapıyorum? Yine
bir adet ikili trabzan yaparak sırama başlıyorum. Burada yine 3 zincir çekerek de başlangıç yapabilirsiniz. Şu bırakmış olduğum ipi bir miktar şu zincirlerin arasından yürüteceğim. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Trabzanımızı yapmıştık. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir boşluğumuz vardı. Oraya atlıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batarak bir adet ikili trabzan. Bir zincir. Yine aynı işlemi yapacağız. Trabzanın tepe boşluğuna bir adet ikili trabzan. Bir zincir. Trabzanın tepe boşluğuna bir adet ikili trabzan. Bu noktadan sonra artık farklı hiçbir işlem yok. Bu şekilde toplamda 6 sıra öreceğim. 6 sıra kareler öreceğiz. Arttırma yapmıyoruz. Hiçbir şekilde farklı bir işlem yapmıyoruz. Dilerseniz buradaki rengi araya geçiş yapabilirsiniz. Dilerseniz 6 sırayı benim ördüğüm gibi pembe renkle örebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize ve tercihinize kalmış. Şimdi ben 6 sıra kare örmeye devam ediyorum. Sonrasında şapkamın siperlik kısmını göstereceğim. Şapkamın alın kısmındaki son sıramı ördüm. Şimdi son karemi yapacağım. Bir zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Burada da bir miktar ip bırakarak ipimi keseceğim. Bu ipimizi de şuradaki aralardan bir miktar yürütebiliriz ki görünmesin. Çok fazla yürütmenize gerek yok. Burada kesebilirim artık fazlasını. Şimdi diğer rengimize geçiş yapacağız. Şapkamızın artık ön kısmını yani siperli kısmını yapacağız. Onu da sık iğne örerek yapacağız. Şu ilk başta kullandığım iple yapacağım. Onun öncesinde şuradaki yükseklik ölçümü paylaşmak istiyorum. Siz de ona göre kendi ölçülerinizi belirleyebilirsiniz. Bu kısmımızın yükseklik ölçüsü 7 santim. Şimdi hemen siperlik kısmını örmeye geçebiliriz. Şu rengimi alıyorum artık. Diğer rengimi geçiş yapıyorum hemen. Bir zincir çekerek ilk önce ipimi kilitleyeceğim. Sonrasında şuradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Burası sıra bağladığım yer. Hemen karenin içinden tığımı geçirdim. İpimi kilitleyeceğim buraya. Şöyle ipimi kilitliyorum. Sonrasında aynı boşluğa batarak bir adet sık iğne. Direkt battım. Tekrar aynı boşluğa bir adet daha sık iğne. Şimdi şuradaki trabzanların tepe boşluklarına hiçbir şekilde sık iğne yapmayacağız. Boşluklarımıza. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir adet sık iğne. Aynı boşluğa batıyorum. Bir adet sık iğne. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir adet sık iğne. Aynı noktaya batıyorum. Bir adet sık iğne. Bu şekilde her bir karenin içine 2 adet sık iğne yaparak sıra sonuna geleceğim. Sık iğnelerimi tamamladım. Son karemin içine sık iğnelerimi yaptım. Şimdi ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi hemen ilk trabzanımı yapacağım. Burada 3 zincir de çekebilirsiniz her zaman söylediğim gibi. Trabzanımı yaptım. Şimdi burada şöyle bir detay var. Normalde trabzanlarımızı yaparken şu şekilde batarız. Burada ise öndeki ilmeğe batacağız. Şu şekilde sadece bakın tek ilmeğe batıp ikili trabzan yapıyoruz. Sık iğnelerimizin şu tepesinde 2 tane ilmeğimiz var bakın. Öndeki ilmeğinden geçireceğiz sadece. Direkt düz bir şekilde batmıyoruz. Öndeki ilmeğinden geçirerek ikili trabzanımızı örüyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Normalde sık iğnelerimize nasıl batarız? Şöyle batarız.
2 tane ilmeği var sık iğnenin tepe boşluğunda. Şu öndeki, bize bakan taraftaki öndeki ilmeğimden tığımı geçiriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna bu şekilde batarak ikili trabzan yapacağım. Şimdi sıramı tamamlayıp diğer sırayı göstermek istiyorum. İkili trabzanlarımı tamamladım. Şimdi sıramı bağlıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle bağladım. Bir zincir çektim. Şimdi sık iğne yapacağız yine. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapacağım. Aynı noktaya batıyorum. Aynı trabzanın tepe boşluğuna bir adet sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir adet sık iğne. Burada dikkat ederseniz direkt batıyorum normal bir şekilde. İkili trabzanlarımızı ne yapmıştık? Öndeki ilmeklere batarak örmüştük. Sık iğnelerimizi trabzanlarımızın tepesini normal bir şekilde batarak örüyoruz. Her bir trabzanın tepe boşluğuna normal batarak birer adet sık iğne yapıyoruz. Bu sıramı da böyle tamamlayacağım. Sonrasında ikili trabzan yapacağım. Sonrasında sık iğne, sonrasında ikili trabzan, sonrasında sık iğne. İkili trabzanlarımızı yine yaparken şu sık iğnelerimizin şu öndeki ilmeklerine batarak, şu şekilde batarak yapacağız. Fakat sık iğnelerimizi trabzanlarımızın üstüne yaparken normal bir şekilde batarak yapacağız. Burada farklı bir detay yok. Hemen kaç sıra ördüğümü göstereyim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra sık iğne örmüşüm. 1, 2, 3 sırada ikili trabzan örmüşüm. Yani toplamda 7 sıra ördüm. Sonrasında bir sıra kenar dönmesi yaptım. Onu da tüm sıralarımızı ördükten sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi buradan sonra artık bu kısmı göstermeme gerek yok. Tüm detaylar aynı. En son kenar dönmeyi göstermek istiyorum. Şimdi tamamlayıp kenar dönmemize geçiş yapalım. Sık iğnelerimde son sıramı ördüm. Yine ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi bir sıra kenar dönmesi yapacağız. Başka hiçbir işlem kalmadı şapkamızda. Ondan sonra şapkamız kullanıma hazır hale gelecek. Şöyle göstereyim bu kısmı da. Bu kısmın yüksekliğini de paylaşayım. Kenar dönmesini yapmadan. Kenar dönmesini yapmadan bu kısmımızın yüksekliği de 5,5 santim. Şimdi kenar dönmemi pembe renkle yapacağım. Bir bütünlük olması açısından. Dilerseniz siz burada kullandığınız renkle de yapabilirsiniz. Ben yine pembe rengimle bir renk geçişi yapacağım. Şu kesmiş olduğumuz ipi şuradaki sık iğnelerin tepe boşluklarından bir miktar yürütebiliriz. Kenar dönmesini dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz ya da sade haliyle de kullanabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Sonrasında yine şu sıra bağladığım noktadan herhangi bir yerden tığımı geçiriyorum. İpimi aradan çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bir sonraki boşluğa batacağım. Bakın ipimi bağladığım yer burası. Bir sonraki sık iğne boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle ipimi yürütüyorum. Bir zincir, bir sonraki boşluğa. Şu ipimi de aradan yürütüyorum ki kaydırma tekniğiyle ipimi yürütüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Kaydırma tekniğiyle ipimi yürütüyorum. Biraz daha ördükten sonra daha net anlaşılacak nasıl göründüğü. Bakın bir zincir, bir sonraki boşluk, kaydırma tekniği, bir zincir, bir sonraki boşluğa batıyorum, kaydırma tekniği. Başka hiçbir işlem yok burada. Battığımız yer burası. Bir sonrakine batıyoruz. Kaydırma tekniği.
Bakın bu şekilde gözüküyor. Başladığım noktaya gelene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Sonrasında bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Kenar dönmemin de sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum şuradaki kaydırma tekniği yaptığım ilk noktanın tepe boşluğuna batıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağladım. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Yine daha önce yaptığım gibi arkadan şu aralardan ipimi yürüteceğim. Şunları da kesebiliriz. Bir miktar yürütmüştük zaten. Bir miktar yürüttükten sonra ipimi kesiyorum. Şapkam artık kullanıma hazır. Şöyle hemen düzelterek göstermek istiyorum. Kova şapkamız artık kullanıma hazır. Bakın şöyle göstereyim. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Diğer rengini de göstermek istiyorum. Diğer rengi de bu şekilde. Her iki rengi de bence çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz dediğim gibi. Bu çalışmamla alakalı yorumlarınızı merakla bekliyorum. Küçücük de olsa bir yorum bırakın lütfen. Videomda sık sık söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olarak bana destek olun. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin ki bu tarz videolarımın devamı gelsin. Ben de emeklerimin karşılığını alabileyim. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.